Türkçe biliyor musun abla? Turetski yazık. Azerbaycanlısa çekebilir miyim sizi de? Vlog çekiyorum. Aha. Ablacığım sağ ol ya. Ben Türkiye'den apar gelmişim buraya. Tatar mimarisini, Tatar motiflerini andırdı. Bir cami orada gördüğünüz gibi, kırmızı cami, az önce oraya gittik. Burası da ufak cami, daha ufak bir cami. Fiyatlar bunlarda biraz pahalı oluyor galiba, değil mi? Ne kadar bu? Bu 1500 adı bu ruble. 1500 kilosu. Böyle tamamıyla doğru. Bu 2000 lira. 2000 de bunun kilosu, yani kilosu 1000 lira arkadaşlar. Neyse bak, buranın işte söylemiştim, bir diğer önemli şeyi de karpuzu ve kavunu buraların. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle yaklaşayım. Salamlar Türkiye'ye. Bizden salam olsun. Çok sağ olun. Abiler de balık tutuyorlar burada, abiler ablalar. Здравствуйте. Hepinize selamlar. Astrahan'dan yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Arkadaşlar şimdi Astrahan'da artık bugün teknik olarak son günüm diyebiliriz ve burada Türklerin de Tatarların da izini sürmeye çalışıyorum. Bugün de şehirdeki Tatar nüfusunun yaşadığı Tatarskaya Slabada, yani Tatar mahallesi diyebileceğimiz bölgeye geldim. Şimdi burada tabi aynı zamanda arkadaşlar bir de pazarları var. Önce o pazara götürmek istiyorum sizi. Ardından da tabi Tatarlar buraya nasıl gelmiş, nasıl yerleşmişler, burada ne yapıyorlar, eğer mümkün olursa da birileriyle konuşmaya çalışacağım. Görüyorsunuz. Yani Astrahan, önceki videoları izlemediyseniz tekrar söyleyeyim, balığıyla, havyarıyla ünlü bir şehir. Hazar Denizi'ne çok yakın. Hazar Denizi'nin 60 kilometre kuzeyinde. Karşıdaki evler de arkadaşlar zaten şeye benziyor. Kazan'da da Tatar mahallesine gitmiştim. Mimarisi falan benziyor zaten. Bakın. Pazar da burası. Tatar Bazar 8 ile 18 arasındaymış bir. İçeri gireceğim tabii, kapat derlerse, çekme derlerse de çekmeyeceğiz. Ya da giremeyeceğim yani. Pazar burasıydı aslında, çok da yani Tatar ürünlerinin, yani Tatarlara özgü ürünlerin satıldığı bir pazardı. Ama pazartesi günleri saat 5'e kadar çalışıyormuş. Saat şu anda 5'i 5 falan geçiyor, yani kapandı. Ben 6 diye biliyordum, o yüzden geldim ama en azından şu mahalleyi size biraz göstermek istiyorum ve ardından şehir merkezine doğru gidelim. Orada sürelim izlerini bakalım. Şurada da helal yazıyor arkadaşlar. Eğer bir gün yolunuz düşerse bu yazıyı gördüğünüz her yerde helal satıyorlar. Arkadaşlar, Azerbaycan Türkiye iki abiyle karşılaştım fakat konuşmak istemediler ama güzel, yani orada da demleniyorlar. Biz içki içiyoruz, çekme biz dedi. Neyse bak, buranın işte söylemiştim, bir diğer önemli şeyi de karpuzu ve kavunu buraların çok ünlü, meşhur. Astrahan'ın şöyle bak, her çeşit karpuz var. Fiyatı da görüyor musunuz? Biberler 60 ruble, 30 lira, 50 ruble, soğan 25 ruble, 12 lira, 60 ruble, 35 ruble domates, 30 lira, 15 lira. Kavunun bak kilogramı 35 ruble. Evet, bu civarlarda yaşayan bayağı da bir Türk nüfusu da var. Yok değil. Onların olduğu özel bir pazar da var. Bakalım, eğer vaktimiz yeterse oraya da gideceğiz. Здравствуйте. Ha bakın. Это диня и арбуз астраханский, да? Да, да. Астраханский. Красный, да, вот это арбуз? Да, мед. Мед? Понятно. Vallahi bal gibi diyor abla, baksanıza. Gerçekten de öyle. Türkçe biliyor musun abla? Turetski yazık. Azerbaycanlısa çekebilir miyim sizi de? Vlog çekiyorum. Aha. Ablacığım sağ ol ya. Ben Türkiye'den apar gelmişim buraya. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İsminiz nedir? Nuriye.
Nuriye. Nuriye. Benim ismim de Selçuk. Çok memnun oldum. Sağ ol. Türkiye'ye bir şey söyler misiniz? Türkiye'ni severiz. İsterim Türkiye'ni görmeyi ama gitmemişim. İnşallah gelirsin. İnşallah. Ya, Türkiye'de çok Muhakkak güzeldir. da İsterim gidem Çok güzel bir zaman inşallah. Nereye gitmek istiyorsunuz? İstanbul'a. İstanbul'a. Çok güzel. Biz de Azerbaycan Türklerini, Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Biz de. Ya biz de şahsen ben hele. öyle düşünüyorum. Biz de hele. Evet, çok teşekkür ederim. Burada işleriniz nasıl abla? İyi. İyidir değil mi? Buralısınız siz. Biz 30 yıldır buradayız. 30 yıldır burada yaşıyoruz. Türkçeniz de çok güzel. Türk filmlerine bakıyorum akşam. He. Ünlü değil mi burada? Türk filmleri izleniyor bayağı. Çok güzel ya. Ben de geziyorum, gezmeye geldim. İşte fiyatlar, insanlar nasıl bunları gösteriyorum abla. Çok memnun oldum sizi de gördüğüme. Sağ ol. Çok biz sağ de. olun. Sağ olun. Biz de. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Olsa işte şu an burada tam büyük pazar açık değil, bulamadık ama en azından selamünaleyküm. Sizler de Türkçe anlıyorsunuz galiba. Evet abi nasıl anlamıyorsun? Çok iyi. Gördüğünüz gibi herkes Azerbaycan Türk'ü müsünüz abi? Azerbaycanlı Azerbaycanlısınız. Çok memnun oldum. Ben de Türkiye'den geldim. çok iyi. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey güzel. Burada yaşıyorsunuz. Ben de iyiyim çok şükür. Geziyorum, gösteriyorum işte. Neler satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel. Bunlar yine Astrahan bölgesinden değil mi? Bu kavun, karpuz. Ünlü burada. Nerede yetişiyor peki? Her yerde yetişiyor mu yoksa şehir dışında mı yetişiyor? Şehir dışında yetiştiriyorsunuz. Anladım. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle yaklaşayım. Salamlar Türkiye'ye. Bizden salam olsun. Çok sağ olun. Orada yaşayan Azerbaycanlara da salam diyelim hepinize. Oğuzlar, Bulsanslar, salamlar olsun Türk milletine de. Çok sağ teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz abi. Çok sağ olun. abi, çok sağ olun. Sizin isminizi sordum mu ben? Hayır, İsminiz nedir? benim ismim Agil. Agil. Evet. Agil Bey çok teşekkürler. Böyle çok güzel meyveler de satıyor. Bakın bu incir. Bunun ismi nedir? Bu Ablipök'luydu. Aplipiyofo. Türkçesi var mı? Yok Türkçesi değil. Türkçe bizde yok. Evet. Bilen varsa da söylesin. Çay koyuyorlar, yağını alıyorlar. Bunun yağı oluyor, çayı oluyor. Bu kızılcık. Böyle. Kızılcık. Bunun kompostusu her şey oluyor biliyorsunuz. Bu yaban mersini diyoruz biz Türkiye'de. Rus dilinde gavubik ediyorlar ona. Azerbaycan dilinde ne diyorlar? Onu diyebilirler. Biz buna yaban mersini diyoruz. Olabilir. Bu da onun büyüğü. Bu ahududu diyoruz. Bu da çilek. Çilek. Evet, şimdi fiyatlar bunlarda biraz pahalı oluyor galiba değil mi? Ne kadar bu? Bu 1500 adı bu. Ruble. 1500 kilosu. Böyle tamamıyla doğru. Bu 2000 lira. 2000 de bunun kilosu. Yani kilosu 1000 lira arkadaşlar. Malina 700. Onun 350 lira. Bunun da 750 lira. İncir paço 350 kilosu. Böyle. Evet, fiyatlar böyle işte arkadaşlar. Takribi olarak. Buraya kadar gelmişken bari fiyatları göstereyim size arkadaşlar. Şunlar Rus banyosu için kullanılan şeyler. Banyoda kullanıyorlar. Böyle aroma ve şey veriyor. Bir rahatlık veriyor galiba. Çaylar 165 ruble. İşte her şey satıyor. Burası market gibi. Yine aynı mantıklı. Arkadaşlar burada satıyorlar gördüğünüz üzere. Selamünaleyküm. Arkadaşlar evet, şu mimari görüyorsunuz, şu pencereler ve çatılar, bu evler birazcık daha bana söylediğim gibi Tatar mimarisini, Tatar motiflerini andırdı. Şimdi tabi şehre doğru biraz gideyim. Pazar bu tarafta kaldı ama pazartesi günleri saat 5'e kadar çalışıyormuş. O yüzden eğer bir gün gelir buraya yolunuz düşerse ve ihtiyacınız olursa bu bilgiyi de bilin. Diğer günlerde 6'ya kadar çalışıyor. Evet, yine bir karpuzcu. Karpuzun da kilosu 25 ruble kilogramı ve gerçekten karpuzlar da çok güzel görünüyor ya. Abla selamun aleyküm. Aleykümselam. Как дела? Хорошо. Можно вам снимать? Снимать можно здесь? Canım yok.
Вы откуда? Дагестан. Дагестан. Я очень люблю Дагестан, абла. Я из Турции. Можно снимать, абла, здесь? Пожалуйста. Вам? Да? Не надо А. снимать, это можно снимать. Понятно. Beni çekme diyormuş. Çekme. Не жалко. Я из Стамбула, Турцию. Я Поняла. блогер, только гуляю. И покажу, как люди живут здесь. Блогер дочь. Это снимай, Да. меня не снимай. Я вам не снимаю, не переживайте. Вот мои продукты Evet. снимай. Patlıcan da, bak ablada patlıcan da var. 50 ruble, 50 ruble, 80 ruble. Ya fiyatlar böyle ucuz burada hayat. Patates 35 ruble, 40 ruble soğan. Yani 17 lira, 20 lira. Türkiye'de şu an nasıl bilmiyorum. Ben oradayken pahalıydı yani. Arkadaşlar çok milletli şehir. Yani gördüğünüz bu sokakta bile Rus, Dağıstanlı, Türk her şey var. O yüzden yine böyle gezmesi, keyifli gezmesi, insanlarla iletişim kurması çok güzel yerlerden bir tanesi Astrahan. Tabii neden böyle diye de merak edecek olursanız bunun bence iki sebebi var. Bir tanesi çok kilit bir noktada. Yani çağlar boyu hep insanların geçiş noktasında, İpek yolunun ticaretinin geçiş noktasında bulunmuş. Bu yüzden birçok milletten insan var. İkincisi ise arkadaşlar Astrahan Hanlığı'nın başkenti olması sebebiyle burada Tatarlar yaşamış uzun yıllar boyunca. Daha yine birçok milletten insanlar yaşamış ve Kazakistan'a da çok yakın burası işin aslı. Yani 150-200 kilometre kadar uzaklıkta sınıra. O yüzden de çok fazla o milletlerden de insanlar gelmiş bugün. Yani neredeyse her milletten insan var burada. Betonarme evlerle birlikte halen ahşap evlerde var arkadaşlar. Bakın böyle yani eski evler kullanılıyor galiba. Ya da şu an kimse yaşıyor gibi durmuyor ama böyle evlerde var şu an hala. Tabii şimdi ben buraya kadar gelmişken tabii sizlere bir de buradaki bir camiyi göstermek istiyorum. O yüzden aslında bu taraflara geldim. Tabii haliyle buranın da biraz daha böyle arka mahallelerinde görmüş oluyoruz. Burası da Volga'nın kanallarından Varvatsi kanal. Arkadaşlar insanlar böyle kenarında oturuyor. İşte yürüyüş yapıyor, koşu yapıyorlar. Zaman zaman görüyorum. Ya da balık tutuyorlar. Çok da güzel bir manzarası var. Şimdi birazdan gün de batacak burada. Volga Nehri biraz daha şu tarafta. O taraf bu videoda gider miyim bilmiyorum ama daha evvel zaten göstermiştim oraları sizlere. Arkadaşlar cami burası. Yani Tatarların yaşadığı bölgede, Müslümanların yaşadığı. Selamünaleyküm. Cami bura. Bunu da gelmişken tabi buraya kadar sizlere göstereyim istedim. Arkadaşlar. Yani içeriye de şöyle şuraya kadar gireyim, kapalı arkadaşlar. Bu caminin ismi Beyaz Cami. Arkadaşlar şehir merkezinde sayılır zaten. Yani burada da bir böyle Türk nüfusu var. Sokağın ismi de şimdi okudum. Kazanskaya Ulitsa, Kazan Caddesi. Bir cami de şu tarafta var diye düşünüyorum. Ne güzel evler ya. Mahalle de çok güzel. Ve bu güzel mahalle arkadaşlar. Tatarskaya Slabada, Tatar Mahallesi diye geçen yer ama söyledim ya herkes var. Şimdi mahallenin diğer bir mescidi de şurada diye düşünüyorum.
Arkadaşlar burası da ikinci mescit bu mahallede olan ve Kırmızı Mescit diye geçiyor yanılmıyorsam bunun da ismi. Haritalarda Mescit Dua yani ikinci mescit diye de yazıyor. Bakın ne güzel burada. Kedileri de besliyorlar. O da hemen geldi. Selamünaleyküm. Evet, caminin kapısına kediler için de bir şeyler koymuşlar. Şey yapmak için, beslemek için. Mescit de burası arkadaşlar. Sentralni Mescit yazıyor. Yani merkez cami burasıymış. Kırmızı Mescit dediğim gibi o şekilde de geçiyor ya da ikinci mescit diye de geçiyor. Şurada ne yazmış? Burada Tatarca yazıyor. Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Tatarca ya da Kiril alfabesinde Kazakça olarak yazılmış. Bir Kazakça yazılmış. Muhammed Şakir Muhammed yazıyor. 1898 yılında bu cami tamamlanmış diyor yani. 1898 yılında yapılmış. Şöyle arkadaşlar içeri girmeyeceğim bu sefer çünkü çok vaktim yok. Güneş de batıyor işin aslı. Gün içinde çok sıcaktı o yüzden bu saate kaldı biraz. Yani burada da böyle bir cami var. Tatar camisi ya da Kazak camisi gibi düşündüm. Evet, bir cami orada gördüğünüz gibi Kırmızı Cami, az önce oraya gittik. Burası da ufak cami, daha ufak bir cami. Yani burası Müslüman nüfusun yaşadığı yer arkadaşlar. Astrahan 524 bin nüfuslu ve nüfusun %72'si de Rus ve Ortodoks Hristiyan. O yüzden yani burayı gösterdim, farklı bir mahalle olduğu için. Nüfusunda işte yaklaşık %10'luk bir kısmı da Müslüman. Arkadaşlar Türklerden başladık. Madem öyle devam edelim şimdi. Birazcık acıktım ve yemek yiyeceğim. Burada da yine bir Türk restoranı varmış galiba. Oraya gideyim, oradan bir şeyler yiyeyim istiyorum. Ve abiler de balık tutuyorlar burada, abiler ablalar. Здравствуйте. Удачи вам. Можно снимать, да? Я блогер. Спасибо вам большое. Для YouTube. Только я путешествую. Путешествую, покажу, как люди живут. Вот так. Ну как, рыба есть? Да я не знаю, я только пришел, стоят, не знаю. Ага. И мне пока никто ничего. Удачи вам тогда. Спасибо. Удачи нам. Evet, böyle işte insanlar burada Volga'dan balık tutuyorlar. Tabii Vuvaratsi miydi buranın ismi? Öyle bir şeydi. Bak bırakmış gitmiş. Şöyle. Şu da ilginç arkadaşlar, onu da göstereyim. Bakın trafik ışıkları, yani şu lambalar güneş enerjisiyle çalışıyor. Ya Rusya'da da birkaç yerde gördüm bunu. Bu da onlardan bir tanesi. Türkiye'de var mı? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar burası Astrahan Hanlığı'nın merkezi olan şehir. Astrahan. İlk ismi de Hacı Tarhan bu şehrin ismi. Yani hacıların ticaret yaptığı yer anlamında. Bu isim zamanla dönüşerek Astrahan olmuş. 1459 ila 1556 yılları arasında Astrahan Hanlığı dönemi yaşanmış burada. Bu Astrahan Tatarları da Altınorda devletinden kalma halk. Yani onların yıkılmasıyla ortaya çıkan bir hanlık. Bu binada arkadaşlar şehrin tiyatro binası. Tiyatro Yunovo Eritelia diyor orada. ...1556 yılında Rus Çarı Korkunç Ivan tarafından Rus Çarlığına dahil edilmiş Astrahan Hanlığı, 1552 yılında da Kazan Hanlığı'na son vermiştir Rusya. Ondan sonra Astrahan Hanlığı'nı ele geçirmiş. Tabi
Bunun böyle olunca da haliyle artık Kafkasya'ya gitmesi için önünde hiçbir engel kalmamış ve ondan sonra da Kafkasya'yı almış Rus Çarlığı, Rus İmparatorluğu. Ve Kremlin'e geldik yine. Rus Çarlığı, Ivan Grozny tabi Astrahan'ı ele geçirince o dönem kale içerisinde yaşayan artık Tatar halkı az evvel gezdiğimiz mahalleye, yani kalenin dış tarafında yaşamaya başlamışlar. Kremlin de şurası arkadaşlar. Şu bölge tamamıyla, oraya zaten daha evvel gittiğimiz için şimdi girmeyeceğim. Ve şehrinde böyle bir manzarası oluyor. Gün artık yavaş yavaş batıyor tabi. Sevgili arkadaşlar, şimdi Kremlin'in yanından geçiyoruz. Şehrin en kilit noktasında, en ortasında, merkezinde diyebileceğimiz yer var. Bir yer. Ve etrafında da böyle görüyorsunuz geniş caddeler, güzel güzel parklar var. Astrahan Oblastı arkadaşlar bu arada Rusya'nın balık cenneti olarak da geçiyor. 130'dan fazla balık çeşidine ev sahipliği yapıyor bu oblast, yani bu bölge. Dün de balık pazarını gezdirmiştim sizlere. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izleyin sevgili arkadaşlar. Orada neredeyse bu balıkların çoğunu görmüştük ve yine havyar üretiminde dünya birincisi. Onunla ilgili de yerleri sizlere gezdirmiştim. Bu arada Kremlin arkadaşlar şöyle boydan boya geniş bir alan. Eski tarihi merkezi, yani buranın UNESCO Dünya Mirası aday listesinde burası. Henüz listeye dahil edilmemiş. Привет. Привет. Здравствуйте. Burası da eski şehir merkezine çok yakın, yine halen şehir merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Şurada Karaköy diye bir restoran buldum, bir mekan buldum. Bakalım şimdi oraya gireceğim. Turkish Street Food. Görüyorsunuz. Şimdi oraya geldik bakalım. Arkadaşlar şimdi burada Türk yemekleri var. Çorba var, mercimek çorbası. Bildiğiniz her şey var. Ben şöyle tutayım, siz fiyatları bakar, görür, incelersiniz. Ben şimdi yemeğimi söyleyeceğim bakalım. Yani fiyatlarda gördüğüm kadarıyla çok da fena değil. Mekan güzel bir yer arkadaşlar bu arada. Yani güzel bir dekorasyonu var. Şimdi ben bir döner, bir mercimek çorbası söyledim. Bir de ayran. Arkadaşlar şöyle çorbam geldi, mercimek çorbası. Bakalım, ben bunu yiyeyim, çok acıktım zaten. Ya bir de ben buralara gelince arkadaşlar Türk yemekleri yiyorum çünkü özlüyorum yani. Kusura bakmayın. Tam böyle yerel yemekleri de bazen deniyorum ama arkadaşlar az evvel döner dedim ama bir köfte söyledim ya. Şöyle de bir köfte geldi dana etinden. Yani şimdi ben bunları yiyeceğim. Söylediğim gibi dışarıda görüşürüz artık. Türk restoranı da şu binada, tarihi binada. Akşam olunca da şehir bir başka güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar gün batıyor artık. Volga Nehri'nin üzerinde, Astrahan şehrinde, Rusya Federasyonu'nun bu güzeller güzeli şehrindeki artık son vakitlerim ve yarın inşallah şeye gideceğim. Kalmukya Cumhuriyeti'ne gideceğim. Elista'ya. Burası da Volga Nehri. Volga Nehri'ni de şöyle bir son kez sizlere takdim edeyim. Elista için yarın yolculuğum olacak. Otobüsle gideceğim arkadaşlar. Buradan yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir yer. Başka bir cumhuriyet. Moğol asıllı bir halkın yaşadığı cumhuriyet. Cumhuriyetin ismi Kalmukya. Tabi oraya gitmeden önce Astrahan'la ilgili son görüşlerimi, tavsiyelerimi size iletmek istiyorum arkadaşlar. Buraya gelmek istiyorsanız, Astrahan'ı görmek istiyorsanız arkadaşlar 3 gece 4 gün yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 3 gece 4 gün
burası için fazlasıyla yeterli. Tabi bunu perşembe başlangıç pazar dönüş şekliyle gerçekleştirirseniz, yani bu zaman dilimi arasında burada olursanız tatiliniz çok daha eğlenceli geçecektir. Birincisi bu olsun. Tabi diğeri de Rusya ile ilgili genelde söylediğim uyarılar, yani kredi kartı geçmiyor, yani Visa kart, Mastercard yaptırımlardan dolayı maalesef kullanılamıyor. O yüzden nakit parayla gelin yanınızda ve euro dolar getirin, bunları bozdurabilirsiniz. Bankada bozduruyorsunuz ve isterseniz turistler için olan bir banka kartı var, bunu da açıp paranızı bu hesaba koyabilirsiniz. Evet, Astrahan'da da güzel, keyifli bir seyahat geçirdik arkadaşlar. Güzel bir yolculuk yaptık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.